aşırı eğlenceliydi. Acayip lezzet. Çok beğendim yani. Çok görkemli. İnsanın içini ısıtan bir görüntüsü var. Ama çıkmaya değer. Burası kendilerini Danimarka'nın dışında özel bir bölge olarak tanımlıyor. Üstü açık sandviçlerinden denemeye geldik. Viking tarihine dair çok önemli eserler var. Eski istiklal gibi düşünebilirsiniz. Herkese selam. Merhaba. Kopenhag'dayız. Danimarka'dayız. Nihav'dayız. Öyle mi okunuyor burası? Umarım öyledir. Otelimizin hemen yakınında ışıklar gördük. Koşa koşa buraya geldik. Dedik ki ilk durağımıza gitmeden önce bir şeyler atıştıralım. Christmas marketlar kurulmaya başlandı bütün Avrupa'da olduğu gibi burada da. Evet, ışıl ışıl her yer süslenmiş. Çok güzel görünüyor. Şu anda siz böyle bayağı karanlık ve ışıltılı bir şey görüyorsunuz ya. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Burada hava biraz erken kararıyor. Biraz kuzeyde olabiliriz şu anda. Adam havladı mı? O zaman şimdi çevremizdeki tezgahları görelim. Atıştıracak bir şeyler bulalım. Aynen. Ondan sonra da ilk durağımız olan Tivoli Garden'a doğru yola çıkacağız. Tivoli bahçelerine geldik. Tivoli Gardens. Burası dev bir eğlence parkı. İçerisi büyüleyici bir güzellikte süslenmiş. Aynı zamanda içerisinde birçok farklı restoran, kafe var. Bir sürü oyuncaklar var. Bunlara binebiliyorsunuz. Buranın sadece girişi için ücret 145 kron artı binmek istediğiniz oyuncaklar olursa onlar için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Tivoli'nin içerisinde bir sürü oyuncaklar olduğundan bahsetmiştik, işte Luna Park oyuncakları gibi. Biz de Demon'ın önündeyiz. Bu bir hız treni. Roller coaster dedikleri. Bayağı roller coaster. Yani bir yuvarlandık, bir baş aşağıları döndük falan, aman yarabbim. Ama aşırı eğlenceliydi. Eğer hayatınızda hiç roller coaster'a binmediyseniz bence güzel bir başlangıç olur. Çok daha korkunçları var ama bayağı eğlenceliydi. O yüzden biz de hazır böyle hemen inmişken duygularımızı paylaşalım dedik. Biz Tivoli'de 3-3,5 saat kadar bir süre geçirdik ama vaktin nasıl geçtiğini gerçekten anlamadık. Yemekler güzeldi, atıştırmalıklar güzeldi. Tatlıların tadına baktık, yine sıcak şarap içtik. Bir tane oyuncağa binme şansımız oldu. Işıklar, ortam, atmosfer. Disneyland'da bile ilham olmuş, keyifli bu mekanı görmeden geçmeyin deriz. O zaman biz yavaştan şehre doğru dönüyoruz. Hemen merkezde bulunan Buka adında küçük butik bir pastanedeyiz. Ünlü Danish Bakery denemeleri yapacağız burada. Yediğimiz şeylerin isimlerini yazabiliriz çünkü telaffuz etmesi çok zor. İçlerinden bir tanesi kruvasan. Ama şu falan buraya özgü şeyler. Kahvelerimiz var. Yediğimiz her şey tatlı. Muhtemelen biraz baygınlık gelecek ama olsun. Bence değer. Tuzluyu da sonra bir sonraki yerde yeriz. O zaman bize afiyet olsun. Fransız kruvasanından çok daha farklı bir yorum var burada. Hamurunun yumuşaklığı ve benzeri şeyler aynı, çıtırlığı da aynı. Ama tadı kendilerine özgü, net bir şekilde söyleyebilirim. İçinde Nutella var. Acayip lezzet. Çok beğendim yani. Bir sonraki tatlımızın yine kruvasana benzer bir hamuru var. Ama içinde İngilizlerin custard cream dediği kremadan var. Sabah sabah ağır geleceğini düşünmüştüm ama asla öyle değil. Çok beğendim tadını. Bu kocaman kuru şeyi nasıl yiyeceğiz dediğim tatlının içerisinden taze kaymak çıktı. Danimarka pastaneciliği sizi gerçekten şaşırtacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.
1907'den kalma Arnavut kaldırımlı meydan King's New Square'deyiz. Arkamda 5. Christian'ın heykeli var. Bu tarafımda hemen ünlü alışveriş caddesi Stroget var. Hemen bu tarafta bütün Kopenhag fotoğraflarında göreceğiniz ünlü liman Nyhavn var. Karşımda Kraliyet Tiyatrosu var. Dolayısıyla Kopenhag'daki güzel yerlere gitmek için bu meydana yolunuz düşecektir mutlaka. İnternette Kopenhag diye arattığınız zaman karşınıza çıkan ilk görüntünün önündeyim. Burası Nyhavn Limanı. Böyle rengarenk boyalı evleriyle meşhur 17. yüzyıldan kalma gerçekten insanın içini ısıtan bir görüntüsü var. Üstelik şu anda hava 1 derece, öyle düşünün yani. Zamanla tabii ki evrim geçirmiş bir yer, her yerde olduğu gibi şu anda eğlence merkezleri, restoranlar, barlar var. Yani Kopenhag'a geldiyseniz mutlaka görmeniz gereken bir yer. Amalienborg Sarayı'nın meydanındayız. 4 farklı yapıdan oluşan ve tek bir meydana bakan bir saray kompleksi burası. 18. yüzyıldan kalma bir yer. Şu an saat 10'u çeyrek geçiyor. Az önce de kraliyet muhafızlarının nöbet değişimine şahit olduk. Onların yürüyüşleri gerçekten ilgi çekici. Sarayın iç dekorasyonu rokoko tarzındaymış, çok görkemli ve içerisinde de kraliyet ailesinin yaşantısına dair parçalar var. Hazineleri, mücevherleri sergileniyormuş. Şu anda tahtta Kraliçe 2. Margaret var. Biraz ondan bahsetmek gerekirse en son Elizabeth'in vefatından sonra şu an Avrupa'daki tek kraliçe ve en uzun süre tahtta kalan kraliçe oldu. 82 yaşında kendisi. 4 torunu var. Bu torunlarının prens ve prenseslik ünvanlarını ellerinden aldı. Çünkü onların kendi yollarını bulmalarını istediğini söyledi. Aynı zamanda ressam ve illüstrasyonlar da yapıyor. Örneğin Yüzüklerin Efendisi kitaplarının Danimarka'daki kapak tasarımlarını kraliçe yapmış. Enteresan bir bilgi. Kopenhag'ın sahil kıyısında bulunan beşgen bir yıldız şeklinde inşa edilmiş Kastellet Kalesi'ndeyiz. Burası Avrupa'nın en iyi korunmuş kalelerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Denizin ortasında bir ada şeklinde inşa edilmiş, bu arada koruması kolay olsun diye. 1600'lü yılların başında inşa edilmiş. Şu an parkları, bahçeleri, böyle özellikle yazın gezmesi çok keyifli bir yer haline gelmiş. Tabii biz Aralık ayında burada olduğumuz için ve denize bu kadar yakın olduğumuz için üşüyoruz. Size bunları anlatırken bile rüzgar altında kaldım. O yüzden yolumuza devam edelim. Andersen masallarının kahramanlarından Küçük Deniz Kızı heykelindeyiz. Burası Kopenhag merkezin biraz daha uzağında kalan limanın kenarında. Aslında tarihi bir değeri yok ancak ikonik bir hale geldiği için birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Arkamızda da kalabalığı görebilirsiniz. Kopenhag'ın merkezinde bulunan botanik bahçesindeyiz şu anda. Burası Danimarka Milli Müzesi'nin bir parçası aynı zamanda ve Kopenhag Üniversitesi'nin Fen Fakültesi de yine burada bulunuyor. İçeride 13.000'den fazla bitki türünün olduğu yazılmış. Bahçesinde de birçoğunu görebiliyorsunuz zaten. Ama aslında ilginç olan şu arkamda görmüş olduğunuz camlı yapı, yani The Palm House. Biz şimdi içeri girip neler olduğuna bir bakacağız. Size de göstermeye çalışacağız. ...1606 yılında yapımına başlanan ve bugünkü şeklini 1624 yılında almış olan Rosenborg Kalesi'nin önünde duruyorum şu anda. Burası 4. Christian'ın birçok mimari projesinden bir tanesi ve farklı zamanlarda kraliyet ailesi tarafından kullanılmış. Şu anda bir müze olarak hizmet veriyor. İçeride Danimarka kraliyet mücevherleri ve değerli eşyaları sergileniyor. Hatta kraliçenin tahtının da içeride olduğu yazılmış.
Kopenhag'ın en çok bilinen tarihi yapılarından bir tanesi The Round Tower, yani yuvarlak kulenin tepesindeyiz şu anda. Burası 38,5 metre yüksekliğinde bir kule ve tepesine çıktığınızda muhteşem bir manzara sizi bekliyor. Giriş ücreti 40 Danimarka kronu ve buraya çıkmak için böyle uzun spiral bir rampadan tırmanıyorsunuz ama çıkmaya değer. Akşam yemeği için seçeneğimizin bol olmasını istediğimizden burada bir yemek pazarına geldik. Adı Torve Hallern. Umarım böyle okunuyordur. Değilse de zaten yazılımını aşağıda görebilirsiniz. Kopenhag'da Danimarka'nın ünlü Norrød ya da öyle bir şey olan böyle üstü açık sandviçlerinden denemeye geldik. Yanında da Christmas'a özel yapılan dark biraları varmış, baharatlı. Onu deniyoruz. Tadına bakalım. Yorumları Cenk yapacak. Kopenhag'a geldiğimizden beri deniz ürünleri yemek istiyordum burada. Dolayısıyla bunları alırken de aslında deniz ürünlü olanları tercih etmeye çalıştık. Bu pütsülenmiş somonlu, bu da taze karidesli. İkisinin de çok yoğun, çok güzel aromaları var. Yani hakikaten lezzetleri çok baskın, çok beğendim. Kızarmış ekmeğin üstüne sürdükleri sos onları çok kıvamında yumuşatmış. Mutlaka denemelisiniz diyebiliriz. Yine benim kişisel tavsiyem deniz ürünleri olanları tercih edin. Adının Stroget olduğunu zannettiğim bir ünlü cadde var, oradayız. Burası eski İstiklal gibi düşünebilirsiniz. Alışveriş için ideal bir yer. Bir sürü dükkanlar, restoranlar, kafeler var. Uzun bir cadde. Kaç kilometredir bilmiyorum. Yazalım şuraya bir yere bakıp ama bayağı uzun. Ortasında Christmas pazarları var yine. Oradan zaten glögümüzü aldık. Sıcak sıcak içiyoruz. Çok keyifli. O yüzden de biraz lafı uzattım galiba. Eski bir hard rock çalışanı olarak bulunduğum yeni şehirlerdeki hard rock kafeleri ziyaret etmeye çalışıyorum ve oradan ufak hediyelikler üzerinde işte şehrin yazdığı pinler almaya çalışıyorum. Burada da tabii ki Kopenhag Hard Rock Cafe'yi bulduk. İçeri girip bir göz atacağız. Arkamda görmüş olduğunuz kilise Church of Our Savior. Burası 1752 yılında yapılmış bir kilise. Danimarka'nın en ünlü kiliselerinden bir tanesi. Spiral bir kulesi var ve toplam 400 merdivenle o kulenin tepesine çıkabiliyorsunuz. Bu merdivenlerin son 150'si dışarıdan da görülebilen o spiral şeklindeki tepedeki merdivenler. 90 metre yüksekliğindeki bu kuleye çıkmak isterseniz bilet fiyatları 65 Danimarka kronu. Biz en son Brüj'de tırmandığımız kuleden sonra kule tırmanma işine ara verdik. Kopenhag'la ilgili seyahat bloglarında adını sıkça görebileceğiniz Cristiano'nun önündeyiz. Burası kendilerini Danimarka'nın dışında özel bir bölge olarak tanımlıyor. Hippilerin yaşadığı bir yer. Yaklaşık 850-900 civarında nüfusu var. Biz açıkçası burayla ilgili yorumları okuduğumuz zaman çok daha farklı bir şey beklemiştik. Ama maalesef çok da ilgimizi çekmedi. İçeride video ve fotoğraf çekmek yasak. O yüzden biz de bu yasağa saygı duyduk ve herhangi bir görüntü almadık. Zaten şöyle 20-25 dakikalık bir yürüyüşle içerisini keşfetmiş olursunuz. Eğer beğenirseniz takılabilirsiniz de.
Metroda bindiğinizde herhangi bir yere bir bilet basmıyorsunuz. Aldığınız bileti yanınızda taşımanız zorunlu. Herhangi bir kontrol durumunda göstermenizi bekliyorlar. Günlük City Pass'lerden aldık 24 saatlik. İsterseniz bunun 48, 72 gibi seçenekleri de var. Ya da tek binişlik biletler de alabiliyorsunuz. Havaalanını da kapsadığı için ve fiyat olarak da daha avantajlı olduğu için biz 24 saatlik Pass'lerden aldık. Onun dışında Danimarka'da herhangi bir şekilde para bozdurma ihtiyacını hiç duymadık. Her yerde kart geçiyor. Gezdiğimiz bütün Christmas pazarları dahil. Danimarka Ulusal Müzesi'nin önündeyiz şu anda. Burası bizim en çok merak ettiğimiz müzelerden bir tanesiydi. O yüzden vakit ayırmaya karar verdik. Gezmesi eğer hızlı bir tur atsanız bile yaklaşık 2 saat sürüyor. Biraz daha detaylı bakacağım falan derseniz belki yarım gününüzü, belki biraz daha fazlasını alabilir. Yontma taş devrinden başlıyor. İskandinavların ilk medeniyetlerine dair kalıntılar var. Viking tarihine dair çok önemli eserler var. Daha 2000'li yıllara kadar anlatan çok güzel salonları, çok güzel eserleri var. Aynı zamanda sadece Danimarka değil, çevredeki kültürlere dair de önemli eserler görebilirsiniz. Onun haricinde dünya halklarının da yaşamlarına dair eşyalar sergileniyor. Hatta Osmanlı bölümünün bile var olduğunu söyleyebiliriz. Giriş 110 Danimarka kronu. Bizim tavsiyemiz mutlaka zaman ayırın. En azından keyifli bir gezi olacağını söyleyebiliriz içeride. Kapanışı Danimarka Ulusal Müzesi'nden sıcak çikolata ve brownie eşliğinde yapıyorum sizlere. Size Kopenhag gezimizde gördüğümüz yerleri aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Destekleriniz her zaman önemli. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı, bir de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kopenhag'la ilgili ekstra sizin de tavsiyeleriniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.